Makrame sırt çantası yapımını adım adım aşamalarla anlattığım videoma hoş geldiniz. Askı kısımlarını ve diğer tüm detayları yapmaya başlamadan önce çantanın son halinin ölçülerini göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler. İp olarak Yarnart markasının 3 mm pamuklu kordon ipini kullandım. Bir yumak 250 gram ve 85 metre uzunlukta. Bu ölçülerdeki çanta için 3 tane yumak kullandım. Kartonları üst üste koyarak bantlayıp üzerine de ince bir süngerle kaplayarak iğne batırılabilen bir kalıp yaptım. Hemen hemen bütün makrame örgülerinde bu kalıp işimi oldukça kolaylaştırıyor. Siz de bu şekilde bir kalıbı evde kendiniz yapabilirsiniz. 12 tane 4 metre kestiğim iplerden birini alıyorum. Uçları eşit olacak şekilde ikiye katlayıp tam ortadan iğneyle sabitliyorum. Bir tane daha aynı şekilde ip alıyorum ve onu da iğneyle sabitliyorum. Daha sonra da bu yan yana olan 4 iple bir kara düğüm yapıyorum. Geriye kalan 10 ipi de yine uçları eşit olacak şekilde ikiye katlayıp iğneyle bu şekilde sabitliyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar 4 iple yine kara düğümler yapıyorum. İlk sıra için toplam 6 tane kara düğüm yapmış oldum. Bir tane daha 4 metre ipi uçlarını eşitleyerek ikiye katlıyorum ve ikinci sıra için bu şekilde sabitliyorum. Bir tane daha 4 metre ipi de en sağ tarafa aynı şekilde sabitliyorum. Daha sonra ikinci sıra boyunca da kara düğümler yapmaya devam ediyorum. Bütün sıra bitince böyle görünüyor. Üçüncü sırada yine en başa ve en sona 4 metre ipleri sabitledikten sonra yine sıra boyunca kara düğüm yapmaya devam ediyorum. Üçüncü sırayı da bitirdikten sonra dördüncü sıraya geçerken en sağ ve en soldan ikişer ipi kenara ayırıp onları dahil etmeden ortada kalan iplere kara düğümler yapıyorum.
Beşinci sıraya geçerken kenara ayırdığım ipleri de dahil ederek yine sıra boyunca kare düğüm yapıyorum. Bu şekilde bir sırada kenarlardan ikişer ip ayırıp diğer sırada ayrılan ikişer ipleri dahil ederek toplam 9 sıra olana kadar örüyorum. Şimdi 10. sıraya çiçek motifleri yapmaya başlayacağım. Bunun için iki kare düğümün arasındaki iki ipi alıyorum. 40 santim kestiğim beyaz ipten bir tanesini alıyorum ve bu şekilde çiçek motifini yapmaya başlıyorum. Çiçek motifleri için kullandığım beyaz ip de yine aynı şekilde 3 mm pamuklu kordon ipi. Çiçeğin yanındaki iki ipi ayırıyorum. Bu ayırdığım iki ipin yanındaki iki iple yeni çiçek motifini yapmaya başlıyorum. Yani her iki çiçeğin arasında iki tane ip boş bırakıyorum. Tekrar çiçeğin yanındaki iki ipi ayırıp ayırdığım ipin yanındaki iki iple yeni çiçek yapıyorum. Mutlaka
Her çiçek motifinin yanındaki 2 ipi ayırmayı unutmadan ayrılan iplerin yanındaki 2 iple sıra sonuna kadar çiçek motifleri yapmaya devam ediyorum. Toplam 7 tane çiçek yaptıktan sonra hemen altındaki sıradan en baştaki 4 iple başlayıp sıra sonuna kadar kara düğüm yapıyorum. Yine başlangıçta yaptığım gibi bir sırada bütün ipler, diğer sırada en baş ve en sonda ayrılmış ikişer iplerin ortasındaki iplerle kara düğüm yaparak 9 sıra daha örüyorum. Dokuz sırayı da ördükten sonra iğneleri çıkarıp ters çeviriyorum ve beyaz ipleri dipten keserek kısaltıyorum. Sonra da sıvı bir yapıştırıcı ile uçlarını yapıştırıyorum. Çantanın kapak kısmı bu şekilde oldu. Şimdi tersini çevirdiğim halini sabitleyerek gövde kısmını örmeye başlıyorum. 40 tane 3,5 metre kestiğim iplerden 20 tane kara düğüm yapacağım. Bunun için de iplerin her 2 tanesini yine uçları eşit olacak şekilde ikiye katlayıp ortasından sabitliyorum ve kara düğüm yapıyorum. Sonra da yaptığım kara düğümü bu şekilde kapak kısmına konumlandırıp bir kara düğüm daha yaparak kapak kısmıyla yeni kara düğümleri birleştiriyorum. Diğer bütün ipleri aynı şekilde eklemeye devam ediyorum. Toplam 20 tane yan yana bu şekilde kara düğümler ekledim.
Şimdi de kapak kısmının hemen altındaki sıraya da sıra sonuna kadar kara düğümler yapıyorum. Sondaki 2 ipi örmeden kenara ayırıyorum. Sonda ayırdığım 2 iple 20. kara düğümü bu şekilde yine kara düğümle birleştirip çantanın gövdesini şekillendirmeye başlıyorum. İki kara düğümün ortasındaki 2 ipi kullanarak yine yan yana kara düğümleri komple tüm sıra boyunca örmeye devam ediyorum. Tüm sırayı bu şekilde ördüm. Şimdi ise çantanın ağız kısmındaki büzgü bölümü için bu şekilde aynı hizada alt alta 3 kara düğüm yapıp her yeni sırada bu şekilde örerek tüm sırayı tamamlıyorum. Tekrar kara düğümleri bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Ön ve arka kısmını bu şekilde yaptım. Yeni sıraya geçtiğimde yine 2 kara düğümün arasındaki ipleri kullanarak yeni kara düğümler yaparak toplam 10 sıra boyunca örmeye devam ediyorum. ...11. sıraya geçerken 14 tane 40 santim uzunlukta beyaz iplerle çantanın ön bölümüne 14 yan yana çiçek motifini kapak kısmında yaptığım gibi her çiçeğin arasında 2 tane ipi boş bırakarak örmeye başlıyorum. Ön taraftaki tüm çiçekleri tamamladıktan sonra arka kısmını aynı sıradan devam ederek kara düğümlerle tamamlıyorum.
Şimdi ise buradaki 4 iplerle kara düğümleri tüm sıra boyunca devam ettiriyorum. Yani burada her iki çiçeğin arasında bıraktığım 2 tane ipi kullanarak 4 tane ip elde etmiş oluyorum ve bu şekilde kara düğümleri devam ettiriyorum. Ve arka kısmını da yine kara düğümlerle devam ettiriyorum. Yeni sıraya geçtiğimde kara düğümleri bu şekilde devam ettirip çiçeklerin altından itibaren önlü ve arkalı olarak alt alta 12 sıra daha örüyorum. Çantanın ön tarafında sağda ve solda 3 tane kara düğüm boşta kalacak şekilde ortadan 7 tane kara düğümü ayırıp her sırada bir tane eksilterek ters üçgen şeklinde kara düğümler yapmaya başlıyorum. İlk sırada 7, daha sonra 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde azala azala giderek üçgen şeklini oluşturmaya başlıyorum. Çantayı ters çeviriyorum. Ve uzun olan beyaz ipleri dipten kesip uçlarını sağlamlaştırmak için yapıştırıcı sürüyorum. Daha sonra taban kısmında yaptığım üçgen şeklindeki kara düğümleri yine kara düğümlerle birbirine bağlıyorum. Bunun için de en ortadaki iki ipi sabit tutup bir tane sağ ve bir tane soldan ipleri alarak kara düğümler yapıyorum.
En orta bölümde ipleri birbirine çift düğüm yaparak bağlıyorum. Bütün hepsini bu şekilde birleştirdikten sonra iç kısmı bu şekilde görünüyor. Sonra da taban kısmındaki uzun olan iplerin hepsini dipten keserek kısaltıyorum. Çantayı tekrar düz tarafına çeviriyorum ve büzgü kısmını yapmaya başlıyorum. İki tane 1,5 metre ipi uçlarını eşitleyerek buradaki boşluklardan geçiriyorum. Bir tane 2 metre ipi ikiye katlayıp başlangıç düğümüyle D halkaya bağlıyorum. Daha sonra bir tane 6 metre ipin sağ tarafı 1 metre olacak şekilde başlangıç düğümüyle onu da bağlıyorum. Sonra da bir tane beyaz renkte 6 metre ipin bu defa sol tarafı 1 metre uzunlukta kalacak şekilde ikiye katlayıp başlangıç düğümüyle bağlıyorum. Şablonda gösterdiğim gibi şekilde bağlamış olmanız gerekiyor. Bu iplerle toplam 74 tane kara düğüm yapmaya başlıyorum.
Çantanın son hali bu şekilde oldu. Videomu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.